Öncelikle selamlar efendim, hoş geldiniz. Ben Tugay, nasılsınız bakalım? Made in Magic oynayacağız seninle bugün. Yeni bir bölümdeyiz. Görevlerimiz yine haftalık olarak yenilendi. Burada görebiliyorsun. Şu anda 3000 gold'um var. Zaten birazdan 3 tane paket atacağız. Boosting paketi. Bunun yanında görevleri de yaparız. En kötü 4-5 tane bence ben paket açabileceğimizi düşünüyorum. Ama genelde hep aynı kartlar çıkıyor. Zaten 244 tane kartım var. Bir tane de deste yaparız. Çıkan kartlara göre yeni kartlar çıktı. Onu da gösteririm sana. Bir de siz mağaza sisteminde Steam içerisinde 80 dolara paket satılıyor diyorsunuz ama benim kafam karıştı. Burada yok. Şimdi şöyleyse aslında kötü. Eğer siz 80 dolarlık paketi alırsanız, yani anahtar dediğiniz paketi alıp içerisinden farklı kartlarla milletle rank maçında yeniyorsanız, o insanlar da buradan bu boosting paketleri içerisinden o kartlara erişemiyorsa bu tamamen sıkıntı. Ama biz de bu boosting paketlerinden anahtarlı paketin içerisindeki kartları çıkartabiliyorsak belki rekabet edebiliriz. Yoksa şu anda mesela rankım sağ altta görebiliyorsunuz, Zümrüt. Bu Zümrüt olduk, rekabet edemeyiz. Çünkü kartlara erişimimiz olmaz ise. Bilmiyorum, senin de düşüncelerini zaten alıyorum, ben fikirlerini almak isterim ama tabii açık beta'da olduğunu da unutmamak lazım. Sonuçta Türkçe dil desteğine sahip bir oyun. Blizzard'ın bile yıllar önce çıkarmış olduğu kart oyununda hala mobil versiyonda Türkçe dil desteği bile yok. Kıyasladığım zaman yine bu oyunun birazcık artıları var. Savaş bileti gelecekmiş, daha ne alabileceğimizi içerisinden bilmiyoruz. Belki yeni desteler, kartlar verecek. Kurban sunağı gelecekmiş, arena gelecekmiş. Bunları da görmek lazım diyorum. Da erken. İstersen 3 paket açalım. Seninle birlikte bir başlayalım. Epic kart çıkar mı belli olmuyor dost. Yani ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Saldırı sersemlet. Oo, bu yeni çıktı. Daha önceden yoktu. Bak, yeni bir kart çıktı, mavi, gördün mü? Altın üretimi +1. Oo, tarafsız kart. Her listenin içine alabiliyorsun bunu. Yerde olduğu sürece kart üretecek. Bundan vardı. Nekro destesinin içerisinde zaten. Bu da yeni çıktı. Misillemeye karşı bağışıklık. Cehennem destesine çıktı. İblismiş. İki tane, bu da yeni çıktı. Menzilli saldırı, hedef bir bina ise onu yok et. Oo, 3 tane yeni kart çıktı Boosting'den. İkinci paketimiz dost. Bir bakalım. Bundan da yine birkaç tane alabilirsek. Gezgin ozanımız var. Bu da var. Çıktı bana daha önceden. Bu da var. Çıktı. Of, yeni bir mavi geldi. Yerleştirme. Hedef dost yaratığa +1 ver. 1+1 ver. Oo, önce mi atmak lazım acaba? Bunu melek kartıymış. Mavi çıktı. Tarafsız kart bu arada. Koruyucu çıktı, 6-3 cehennem kartına yıkıcı yeni çıktı. 2 tane çok güzel. Bugün çok güzel çıkıyor, bilmiyorum. Üçüncü boosting paketimiz. Bir bakalım, bundan da güzel bir kart alabilirsek. Yanındaki karakterleri bir artı var bende. Aa, yeni çıktı. Çürüme tükürücü. Rastgele bir düşman karakterini sersemletiyor bunu vurduğun zaman. Bu da yeni. Oo, çok güzel kartlar çıkmaya başladı dost. Bu var bende. Bu da var. Daha önceden çıktı. Bir mavi daha geldi. Ha, bu da var. Bir önceki hafta bu da çıkmıştı bende. Şimdi istersen şöyle göstereyim yeni neler çıktı dost bana. Şu çıktı işte. Daha demin altın üretimi bir. Bu çıktı geçen hafta. Onun dışında şu çıktı. Yeni şimdi. Şunlar zaten hep yeni çıktı bana. Eee, Bu çıktı. Daha yeni, biliyorsun zaten. Şu çıktı. Bak, 2 tane oldu. Bir iskelet çağırıyor zaten çağırdığın zaman. Onun dışında sevgili dost, burada da birkaç tane şöyle yeni kartımız var. Mavi görebiliyorsun zaten farklı olarak. Şu çıktı. Yani ufak tefek destelerimiz çıktı diyebilirim. Bence gel seninle bir tane Griffin destesi yapalım. Oyuna girelim. Güzel kartlar çıktı bence. Griffin'le başlayalım. Kutsal rahip 2 tane alacağım. Koruyucu verdiği için. Şu da çok güzel bir kart. Yanındaki yaratıklara koruyucu özelliğine sahip oluyor. Onun dışında altın üretimi kartı yeni çıktığı için alıyoruz. Buradan alabileceğimiz kart. Sadık Griffin. Bir tur gittik. Şimdi dost, bir tane bence parlayan zafer alalım. Şifa çadırı alacağımız için. 5 oynanıyormuş. Yanındaki karakterleri 1+1 ver. Bu hepsi hangisine veriyor? Hedef seçtiğimize veriyor. Bu da 5 oynanıyor. Bilmiyorum. Bunların ikisi şimdilik dursun. Yanındaki karakterlerin +2 saldırı gücü olur. Bir tane bundan alalım. Yandan saldırı, en sağda veya soldaki karaktere saldırırken 4 hata var ya, 2 de fazla vuruyorsun, 6 damage vuruyor. Bir tane alınır. Misillemeye karşı bağışıklığı var ama bilmiyorum, dörtlük kartlardan çok almayalım. Bir tur gidelim şimdilik.
Koruyucudan emin değilim. Koruyucudan emin değilim. Kütüphaneci bence şimdilik durabilir. 2 tane gezgin ozan alıyoruz buradan. Şu kart bana yeni çıktı yine mavi. Yerdeyken büyüyle vuramıyorsunuz. Bir tane bundan. Misillemeye karşı bağışıklık. Patlayan elementsel yelde rastgele bir düşmana 2 hasar veriyor. Koyu renkli ağaç adam. Şunu bilmiyorum Halim, yeni çıktı. Gerek yok. Bir tane daha koyu renkli ağaç adam. Dev kaplumbağa. Parayla savaşan serseri 17 oldu. Şifa çadırı şimdilik bir tane 18. Pazar yeri alalım bir tane. Eğer kütüphaneci almayacaksak şu da çok güzel, yeni çıktı. Pembe bir kart. Koruyucu özelliği veriyor kahramanınıza. Ama almayalım bence. Buradan bir tane seferberlik, bir tane 2 hasar vurma kartı alalım mı emin değilim. 21 olsun. Çok değişik tarzda oynayacağım bu sefer. Bir tane direnç kolyesi alacağız. 5 tur basabiliyormuş. 5'i oynanıyormuş. 22. 23 olsun. 24, 25. 5 tane de oynayabileceğimiz kart çekelim bence. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Şifa çadırından 2 tane mi alsak veya kaplumbağadan mı 2 tane alsak diyorum. Kaplumbağadan 2 olsun. Onun dışında sevgili dost yere atabileceğimiz kart lazım. Misillemeye karşı bağışıklıktan 2 tane olabilir. Düşük böyle oynayabileceğimiz, 2 golda oynayabileceğimiz, 3 golda oynayabileceğimiz kartların hepsini alacağız şimdi seninle birlikte. 3-2. Küçük ateş elementselini aldık hemen. Kaç gold veriyormuş? 2 ve 2 gold vermesi önemli. Buraların hepsi 4'e 5'e oynanıyor. Geçtik. Askeri belki alabiliriz. Lejyoner alabiliriz. 2 gold çekiyoruz. Rahibe de aslında ölmediği sürece can basıyor ama bir gold çekiyoruz rahibeden. Bundan bir tane daha alabiliyoruz ama hata çok düşük. Buradan en iyi alabileceğimiz kart lejyoner ve uçma kartı bro. Ama 30 olmuşuz. 30 olmuşuz, yok. Bir girelim. Bir turda oynayalım. Birkaç tur hemen oynayalım. Zaten zümrütüz. Rekabet çok edemiyoruz. Onun bilgisini vereyim. Neden rekabet çok edemiyoruz? Abi çok sıkı rakipler geliyor. Sıralamadaki adamlar geliyor. Şu an bak şey attı karşıya. Bot attı büyük bir ihtimalle. Veya adam böyle geliyor. Anahtarlı dediğiniz desteği çıkartıyor. Çok fena kartlar atıyor. Rankına bakma. Seferberliği gönder. Bunu gönder. Bunu gönder. Pazar yeri kalabilir. Bunların hepsi gereksiz geldi şu anda. Biraz daha iyi. Bak bence ne atarız biliyor musun? Uçma kartı atarız. Bir tane bundan atarız. 7, 8, 9, 10. Bence en mantıklı seçenek böyle şu anda. Araya pazar yerini atalım ki bir bakalım. Abimiz de ne atacak? İlk turdan da şey oynamayalım. Yaratık oynayacaktır öyle oynadığına göre. Evet. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Ama şimdi sıra bizde olduğu için şunu hemen bence alalım ya. O da belki bunu alabilir bilmiyorum ama. Tabii bunu da alabilir. Bence şunu hemen aradan alalım. Şöyle XP de almış olduk. Bakalım bir ne yapacak. Ona göre duruma göre bakarız. Bence bir kart saklamamızı oynayalım. Önce kartımızı bir saklayalım dost. Tamam, biz bence bunu yerdeki kartlarına ne kadar çok vurursak o kadar bizim için iyidir. Nice. Pazar yerimiz yerde kalsın. Şimdilik sıra onu da göreceğiz zaten ne atar. Bunu gönderelim. Şifa çadırı yok. Gelse de oynayamayız. Neden oynayamayız? Güzel geldi. İdare eder yani. Neden oynayamayız? Şifa çadırı yok. Can vermediğiniz sürece 1+1 çekmez. Kutsal kalkana bu. Tur bence gerek yok. Tamam, o da kaplumbağayla başladı. Bir bakalım. Başka ne atacak? Her zaman koruyucu atarken böyle en sağa atmayın. Yandan saldırı vuran karakterler tak diye alır. Haberiniz olsun. Koruyucu direkt yere atmanız her zaman çok daha iyidir. 3. Şunu 3'e atalım. Şunu da kaldıralım bro. Bence bunlar kalsın. Yerde pazar yeri var zaten. Bence mantıklı olan bu. Biz de hemen bir XP olalım. Zaten buradan ne alacağız dersen. Direnç kolyesi olduğu için savunma alacağız. Yani şöyle bir vurduk. Savunmamızı önce bir arttıracağız.
direkt direnç kolyesi de geldiği zaman 5 tur boyunca çok daha rahat edeceğiz sevgili dost. Tamamdır. Zaten hamle hakkı kalmadı. Bunu yerden kaldırıyoruz. Kartımız yerde kalmış oluyor. Bir tane de kartımızı tekrar saklıyoruz yok etmediği için. Kendisi bilir. Benim için daha makbul ama devin sopasını bu tur göndermek istiyorum. Bir gol çektiğim için tamam şifa çadırımız da geldi ama çok kötü attı. Yani bayağı kötü attı. Hem de inanılmaz kötü attı. Şimdi ne oynayabiliriz bilmiyorum. Bunu zaten misillemeye karşı bağışıklık kesin oynayacağız. Kutsal kalkanı bilmiyorum. Seferberlik şifa çadırını şöyle araya oynasak bir gold zaten. Kutsal kalkanı oynamak istemiyorum. 3-6. Şu bu tur yerde kalsın. Tamam mı dost? Bir de kendimize kahramanımıza kutsal neydi bunun ismi? Kudret kılıcı. Bence mantıklı. Şu anlık yerde kalabilir. Çünkü pazar yeri de yerde olduğu için kanka iş yapabiliriz yani. Evet. Şimdi misillemeye karşı bağışıklığımız olduğu için buna yine vuramıyoruz. Bununla da vuramıyoruz. Maalesef. O zaman bence bu tur önce kartımızı bir saklayalım. Yok ederse diye. Bize vurması önemli değil. Vurabilir de hiç önemli değil. Zaten bunun bir defansı var. Ya en azından bir kartımızı saklamış olalım. Hmm. Brocum bilmiyorum. Şimdi şöyle ben yerde kartının kalmasını istemediğim için tabii ki de vuracağım. Ama şifa çadırım daha yerde ona da vurmadı bir de. Tamam saldırmıyoruz. Ya bassak da bir şey ifade etmeyecek. Çünkü canımız 24. Bakalım bu tur pazar yerimizi 2 bak bastık. Çünkü biliyordum onlardan birine vuracağını. Ama şifa çadırımız yerde kalmış oldu. Seferberliği elinden alacağız. Yani çünkü koruyucular da gelmiyor. Koruyucular gelmediği için geldi bir tane daha. 2, 4, 6, 8, 10, 12 gol çektik. Adam 8 gol çekti. Bizim için çok süper oldu. Bir bakalım. 3 level oldu. Güzel. Mezarlık. Güzel. Şu 2, 3. 3, 1. Tamam. Şöyle 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne dedin? Olur mu? Şöyle 5. Şöyle 2 bunu oynadık. Şöyle 2 lejyoner attık. Şöyle bir de seferberlik attık. Turu sonlandırdık bro. Şu kartını bir yerden kaldırdık önce. Takas ettik. Zaten kahramanımızın 8 damage'i var. Bununla en fazla kaplumbağamızı yok eder. Tamam mı? Okey ama ben kendisinin ana kartına vurmayacağım. Mezarlığıyla oynamadığı için mezarlığını yok etmek istiyorum bro. Yani kart çağırıyor ya mezarlığa basınca çağırmasın. Şimdi dost yaratıklar bir saldırı kazanabilir. Ondan sonraki turda her yaratık saldırı yaptığında şey çekeriz. Oynamıyoruz. Yine bizim için güzel bir turdu. Kutsal kalkanımız var halen. Diğer korucular da gelmiyor. Gezgin Ozan falan yeni geldi. Bu tur bir 5-7 veya 5-8 desek bilmiyorum ki veya 3, 5, 6, 7. Bunu sonraki tur oynayalım. Ne diyorsun? Olabilir mi? 2, 5, 6, 7. O zaman da 5-7 yapsak ya bir goldumuz daha olsaydı
O zaman şöyle yapalım. 5. Tamam mı kanka? Kudret kılıcı çekti zaten. Şunu da şöyle atalım. Bir tur bir tanesini oynamış oluruz. Gezgin ozanımız elimizde kalsın. Şöyle bir bakalım. En azından neye vurur bilmiyorum ama kahramanımızın da 7 hata olmuş oldu. Kudret kılıcı çektiği için. Bir bakarız. Yani duruma göre. Evet. Evet. Güzel. Şu hemen şu kartını kaldırıyoruz. Bir yaratık öldüğünde saldırı kazandığı için. Diğeriyle de bize vurması önemli değil veya şifa çadırımızda yok edebilir. 24 canımız var. Şunu kaldırıyoruz hemen. Artık bize de vursa en fazla kutsal kalkanımızı kırar. Kırmasa da bir sonraki tura kutsal kalkanımız geçmiş olur. Güzel. Kutsal kalkanı da bu tur gönderebiliriz artık. Gerek yok. Patlayan ateş elementalini de oynarız. Bakarız bir. Şimdi 6 şöyle bir 2 şöyle bir 6 şöyle de bir küçük elementsel oynayalım. Bence bu tur için yeterli. Birinin 6 birinin 7 kahramanımızın da 7 atağı var. Bence mantıklı. 2 oldu bunun devin sopası. Şimdi bro. Bu kart evet artı bir saldırı kazanıyordu ama şu kartı aradan alalım diyorum ya Gezgin Ozan'la. Onun bir atak alması bu tur için önemli değil. 5 veya 6 olması önemli değil. Kahramanımızın koruyucusu var. Bana bırak. Şimdi şunu bir kaldırdın abi artık. 4 level olduk. Her saldıran kahraman için savaş çılgınlığı alıyoruz ki artı bir atağımız artsın sürekli. Vurdu. O da vuracak. Benimki artacak. Ben de vuracağım. Benimki artacak. Ben ana kartına vuruyorum. Artık bu 6 demeçli kartımı heba etmek istemiyorum. Kendisini 18'e düşürmek istiyorum. Devin sopasını da yok etmek istiyorum. O da bana vurursa benim için daha iyi olur. Vurmayı tercih etmedi. Vursaydı çok güzel olurdu. Kahramanımız 8 hata olurdu ama tercih etmedi. Olabilir. Şimdi burada bunlar kalabilir. 4 gol çekiyoruz. Koruyucumuzun bir tanesi de geldi. Altın üretiminde bakarız. Şimdi 11 gol çektik ama adam bir yerleştirsin de ona göre bakalım. Dost güzel gidiyoruz. Kazanma ihtimalimiz de var. Yaşam emme. Ha vurdukça. Tamam bütün ikili güçlük kartlar oynadı bu ya. Şöyle bir şey bunu attık. 4-6 yapacağız o zaman. Şöyle 4. Şöyle de 6 yapacağız dost. Ki altın çekelim. Yine güzel bir opsiyonla oynamış olduk. İlk tur onda olduğu için güzel. Kahramanımızla neye vurabiliriz? En yüksek demeç vurabileceği kart. Çıkartalım hemen şunu arada. 9'da kahramanımıza bu arada atak tazeliyoruz. 10 oldu atağımız. Güzel. Şimdi bro. Bu yaşam emmeye vurmaya gerek yok. Aslında vurup yok edebiliyor muyuz? Direkt 4 demecimiz olduğu için bir vuralım. Emiyor. Yok. Ama kaç tur emiyordur? Bir tur daha emiyordur ya. Ama onu yok edelim. Maksat kahramanımıza da biraz atak kazandıralım. Aa. Şimdi bununla artık diğerlerine vuramadığımız için bir vuralım. Yerde kalınca mı gold veriyordu? Oynadığımız için gold veriyor muydu bilmiyorum. Kahramanımın da zaten 15 hata oldu. 16 oldu. 14'e düştü. Onlar yerde kalmadığı için ama güzel. Bu tur kazanırız diye düşünüyorum artık. Bir bakalım yine gelecek kartlara bağlı.
Güzel. 5, 7, 8, 9, 10. Ama olmadı. O zaman şöyle oynarız. Gezgin Ozan. Koyu renkli ağaç adam. Bir de araya kurt atarız. Ortaya atsaydık bunu daha iyiydi ama önemli değil. Direkt anakartına vuracağız. 14 damage. Vuramayacağız çünkü yere o da koruyucu attı. Sıra bizde olduğu için o zaman Gezgin Ozan'la koruyucusunu direkt alalım. Bana soruyorsan. Şunu hemen bir kaldıralım. 9 vurabileceği bir kartı yok zaten. Çok uzadı. Vuralım şöyle 16 bitirelim artık. Yaşam emmesi var ama 6'ya düşürdük kendisini. Ben yine ana kartına vurayım diyorum. Ya çünkü uçma kartına bununla vuramayacağız. Buna da vurmanın bence bu tur bir alemi yok. Kendisini 2'ye düşürelim. Fazla da uzamasın. Onlarla bana vurması hiç önemli değil. 3-5 damage pek de umurumda değil açıkçası. Vurmayı da tercih etmedi. Bot olduğu belli zaten. Fazla uzadı. Biz de fazla uzattık. Bu tur bitirelim artık. Tamam bunlar kalabilir. Zaten adam 5 gol çekti. Kartı da kalmadı. Yani GG kazandık. Araya bir tane misillemeli atalım. Bir tane de devin sopası atalım bence. Şöyle bir oynayalım. Neye vurur tabii adam bilemiyorum. Bilemiyorum. Evet. Ee, Şununla bir tur daha vuralım. Halen koruyucu kalkanımız var. Şunu da yerden kaldırmış olalım. 4 deme işte bana bırakması pek umurumda değil. Bir tanesiyle vursa bile kutsal kalkanım kırılır en fazla. Yani başka da bir şey olmaz. Bu turda artık kazanırız diye düşünüyorum yani. Elinde zaten kart kalmadı. Tabii bende de kalmadı ama benim 24 hatam var. Şunu oynarız o zaman 4 gold. GG. Güzel Von'la başladık. 4 maç daha kazanırsak yine gold paketlerimizi açabileceğiz. Yine buralar takılacak. Yani onun için yapabileceğimiz bir şey yok dost. Griffin destesiyle devam. Bence deste şu anlık idare eder. Ama bir tur yenilirsek Necro'ya döneriz. Duruma göre bakarız. Aynen görevler de tamamlanmaya devam ediyor zaten. Savaş. Devam. Zümrüt 3 olduk. Tabi artık bir yerden sonra sıralamadaki adamlar geliyor. Ya bakma o bence bottu ya. Ya da bottu bot. Biz de fazla uzattık oyunu aslında. Bir de kartlar ters geldi. Plat attı karşıya. Şimdi bence çok güzel geldi. Bu 3 gold mu veriyormuş? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bence güzel. Benim yerleştirmemi. Şöyle şunu da atalım. Yerde bununla vurmayalım. Altın üretimi 1.
Her tur kaldığında bir altın fazla veriyor o zaman. Anladığım kadarıyla böyle. Yani yerde ne kadar kalırsa o kadar çok altın veriyor. Ama bu yarma attı. Maalesef. Gezgin ozanlarımızı takas etmiş oluruz. Bu kart gider. Yarmayla 4 demeç vuruyor çünkü. Yani. Ama şuna vurmak daha mantıklı. Canını biraz daha düşürelim ki bir sonraki turu belki yok edebiliriz. Koruyucu yok olmadı ama biz vurmayacağız. Yerde kalsın. Adamın attığı kart güzeldi bu arada, yere attığı kart. He, okey, bak bu tur seferberliğini elinden alacağız. Şu kartını hemen yerden alacağız. Yarma çünkü vurdu mu diğerlerine vuruyor. Haydi. Olmaz. Olmaz olmaz. Ya bak adam çok epik kartlar çıkarmaya başladı ikinci turdan, gördün mü? Adamın bir de rankı plat. Ne oynayayım? Attığım her karta vuracak bu. Bu direkt ölür. Mecbur şunu atacağız bu tarafa. Evet, vuracak. Şu da ölmeyeceği için şunu da atarız. Şunu da bence atalım. Şuna verelim. En azından vurduğunda yarmayla karakterlerimiz 4 demeç aldığında en kötü ihtimalle, yok vurmadı. Tamam, vurmayı tercih etmedi onunla. Biz de bence hemen anında ana karakterimizle vuralım. Bu atak aldı çünkü. Şu mecbur yaşam emmesi var bunun. Çünkü biz defans alacağız ya. Ana karakterimizle vurup hemen defansımızı alalım ki defanslarımız da yükselsin. Artı bir olarak. Yarmayla vuracaktır. Güzel. Tamam. Mecbur bununla vuracağız. En solda olduğu için yok edebilir. Etti. Güzel. Bravo. Bakacağız bu neye vurur. Tamam. Ama yarmasını alamadık. Kötü oldu bizim için. Seferberlik bizde ama bence bu tur gönderelim seferberliği. İdare eder. 2 tane bir gol çekebileceğimiz kart vermesen daha iyiydi yani. Şunu atıyoruz bro. 3'e de bunu atıyoruz ki büyüyle de vuramadığı için. Şöyle bir pasladık. Oynayabileceğimiz opsiyon yok. 2 tane birlik kart attı. Baksana abi, bu adamda çok fena kartlar var. Bak. İkinci koruyucusu. Bunlar full paketlerden çıkıyor bir de. Vuramayacağız. Bence şununla vuralım önce. 6 saldırı tetiklediği için. Bir 2'ye düşürelim onu. Öncelikle. Ama yarması var işte bak. Yarmasını yok edemiyoruz gördüğün gibi yani. Halen 2 tane koruyucu attı bak. Görüyorsun, yaşam emme koruyucusu attı. Bir de kalktı. Bu tur yine koruyucu attı. Yarmasını yok edemedik yine. Görüyor musun? İşte bundan bahsediyorum ya. Rekabet edemezsin. Kartın yok. Ya o yarmayı alamadığım sürece benim oynamamın bir alemi yok. Onu oradan almam lazım. Bak yine ikinci yarmayı attı adam. Görüyor musun? Adamda full şey destesi var. Bunu yenemeyiz bro. Pazar yerinin 4 canı var. Atsam bununla vurup gene alacak adam. Yani bir manası yok. Demeç yemesin diye şunu atalım bari. En azından bu tür koruyucusu olmadığı için bari yarmasının bir tanesini almış oluruz. Aynen. Şununla vurmadığı için bu tur bunu kaldıralım. En kötü ihtimalle yarma çünkü. Mecbur yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şunu da biz kaldıralım. Şunu da biz kaldırmış olalım bu tur. En mantıklı opsiyon bu. 2 demeç bize bırakacak yine. Çünkü 2 tane üst üste
Koruyucu attı adam. Kutsal kalkanlarımızı da yedi. Bunu yenemeyiz. Mümkün değil. Sürekli bak farklı kartlar atıyor. Ve yarmayı alamadık yerden biri. Yerde kaldı. Bunu gönder. Pazar yeri belki kalabilir. Abi şöyle kartlar atma ya. 10 gol çektim de neye oynayayım ama. Şuna 2 demeç bırak. Ne olur ne olmaz diye seferberliği alırsa artık yok edelim onu. Vurduğu zaman hepsine vuruyor. Bro bu artık yani bu adam çığırından çıktı ya. Üçüncü koruyucu mu oldu bu? Kaç oldu bu? 3 mü oldu 4 mü oldu bunun koruyucusu? Kaç oldu? Yine yarmayla vuracak bro. Bunlar da öldü. Ya anlamadım ki kaç tane koruyucu atacak bu adam. Ya bu kadar da atılmaz ki bro. Bende bu kartların hiçbiri yok baba. Ya maalesef kusura bakma. Ya dediğim gibi rekabet edebilmek için kart lazım. Böyle oynayacağız. Yani ben gidip de 80 dolar verip sana onun içerisinde farklı kart var diye Steam'dan paket alamam. Gerçi almam zaten yani 80 dolar. Çünkü ben beklediğim bir sürü mobil oyun var. Final Fantasy Mobile bekliyorum. 14 Mobile. Ya gider onlarda Battle Pass alırım. 80 dolar niye ona vereyim abi? Aynı adam geldi. Bence sur verip çıkalım. Bu adam çünkü full koruyucu atıyor. Desteği değiştirelim bro. Yok rekabet edemeyiz. Mümkün değil. Adam önümüze sürekli koruyucu koyuyor. Hatta rank düşmemiz daha iyi olur. Ha, mümkün değil onu yenemeyiz. Gördün işte adamın attığı koruyucu kartlarını. Yaşam emme koruyucusu da var adamın elinde. Hangi birini yok edeyim abi? Kart yok. Bir tane nekro yapıp girelim. Maalesef baba. Yani çıkınca zaten bu şekilde olursa ben ciddi anlamda oynamayı düşünmüyorum. Yani ben boosting paketinden adamdaki kartları elde edemeyeceksem oynamamın bir alemi yok abi. Ya biz niye oynuyoruz ki o zaman yani? Şundan bir tane alsak. Şu uçma kartını al. Bir tane uçma kartı al. Örümcekten 2 tane al. Mezar bekçisi al. 2 tane. Bir tane bundan ekleyebilirsin. 12 oldu. Bunu kesin al. 13 oldu. Ee, bilmiyorum. Surşuna duruma göre bakarız. Şöyle aldık. Bir tane bunu aldık. Misilleme. Bundan aldık. Bir tane bundan aldık. Yine buradakileri alıyoruz. O zaman 2 tane kaplumbağa çekeceğiz artık bu kartların içerisine. Bir tane mezarlık 24. Pazar yerini bilmiyorum. Şu an geçebiliriz. Hayalet kartını alalım. Şundan bir tane alabiliriz. 26. Buraya gerek yok. Şu 27. 28. 29. Çünkü rekabet edemiyoruz abi görüyorsun yani. Bir tane de misillemeye karşı bağışıklık 30. Ya o adamı zaten oynasam da yenemeyeceğim dost. Yani çok koruyucu var. Bizde 2 kaplumbağa, 2 tane şey, ağaç adam, bir tane de ebedi hükümdar aldık. Bu destenin içerisinde ebedi hükümdar var. Çünkü yerde kaldığı sürece yok edilemiyor. Vurduğunda yenisi geliyor. En azından onunla rakiplerimizi oyalayabiliriz diye düşünüyorum. Ya görüyorsun işte adamın çıkarttığı kartlara bak. Ben o kartlarla nasıl rekabet edeyim? Benim iyi oynamam önemli değil ki. Zümrüt geldi karşıya en azından. Ya çünkü istediği kadar oyunu bil, zeki ol. Yani kartın yoksa kart oyununda rekabet edemezsin. Bu oyun FPS oyununa benzemez. Beşlik kartların bir tanesini, dörtlük kartın bir tanesini de gönder bence. Çünkü bir tane beşlik, bir tane altılık kart var. Hatta mezar bekçisini de bu tur gönder. Hiç gerek yok. Düşük potansiyelli kart ver bu şekilde. Aynen. Ee, bence ebedi hükümdarı ilk turdan oynamak çok mantıklı. Büyülere karşı da bağışıklık. Yanına da örümcek atabiliriz. Bu kaçlık? 3'e 3. Bir tane de örümcek atalım. Attığı kartlara tık tık bir tane vursun. Ne dedin? Mantıklı değil mi? Gezgin Ozan gitti bak. Gezgin Ozan yok oldu.
Şimdi bundan uçma kartını hemen alalım. Vurabileceği en iyi opsiyonlu kart. Ne yapıyorsun abi sen? Bu canman veriyor ya. Şifa çadırını alalım abi. Bassa da zaten bir şey ifade etmeyecek. 24 canı var, yerde kalmasın. Ya çünkü istediğin kadar zeki ol. Kartın yoksa hiçbir kart oyununda eşdeğer kartlara sahip değilsen insanlarla rekabet edemezsin. İmkan bile vermiyorum yani. Bak mesela Necro'yu görüyor musun? Güzel geliyor. Ya bir de şu kart var içerisinde. Çok abi pembe kart bu. Kolay çıkabilen bir kart değil yani. Hemen 5'e bir tane patlayan serseri ne çekiyoruz? Güzel. Menzilli atabiliriz. Büyülere karşı bağışıklık. Büyülere karşı bağışıklık atalım bence. Bir tane de sefil hortlak atalım ama şunu da kaldırsın ya. Bence en mantıklı olanı onu kaldırsın. Evet. Kötü yaptın kanka bence. Bence hiç iyi yapmadın ama neyse. Şöyle bir 4, 7, 9 damage mi? Bırakalım sana artık. Şöyle 4. Ne alalım 2 levelde? Saldırı alalım. Yanımızdakiler saldırı kazansın abi. Bence bununla vurmayalım diyorum ama yerde kalmayacaktır. Olsun. 3 demeçte örümcek de bıraksak mı? Bence bırakmayalım. Yerde kalsın. Attığı kartlara tık tık bir tane tükürüyor ya. Elimizde menzilli kart da var. O koruyucuyu bu tur oynayalım. Bence. Araya atalım. Bir kartı da sersemletiyor. Aslında bunu direkt oynayabiliriz. Veya 3-5 yaparız. Niye öyle yapıyoruz ki? Bir tane bundan bir tane de bundan oynayalım. Onlar da diğer tura kalsın. Şöyle bir başladık. Bence güzel. Bu oyunu kazanma ihtimalimiz var. Ben öyle düşünüyorum. Ha, tamam güzel. Bu bence şifa çadırıyla oynayacaktır. Kendine can basacaktır. Aynen. Ee, Bununla vuramıyoruz. Şimdi bro şu bir yerde kalmasın. Şifa çadırını bir gitsin. Zaten mecbur vuracak koruyucumuza. 5 demeç vuruyoruz. Yerde kalmasını istediğim kart zaten menzilli demeç yemeyeceği için menzilli yerde kalacak. Tuzakçı örümcekle de vurmayacağız. Yerde kalması adına çünkü tükürüyor ya sürekli. Güzel kazanma ihtimalimiz var bu oyunu. Güzel geldi. Yine çok güzel geliyor. Şimdi ne oynayalım bro? Menzilliğimiz yerde var. Bence mezar bekçisi oynayabiliriz. Bunu şu an oynamaya hiç gerek yok. İntikamcı hayalet oynayalım bu turda bir de. Çünkü vuran karakter sanırım sersemliyor ya da bizim vurduğumuz karakter sersemliyor. Anlayamadım tam olarak. Hasar verirken tetiklenir diyor. Biz hasar verirken tetikleniyormuş. Tetiklenecek mi? Evet, tetiklendi, sersemledi. Halen ebedi hükümlara vuruyor. Ben anlayamadım ki bunu. Şöyle bir uçma kartını almış olduk. Şimdi tur sonuna kadar da her büyü yaptığında ya biz çok büyü oynayamayız bu desteğiyle. Çok büyük kartı da yok içerisinde. Şu kart yerde kalmasın. Bence şu kart da yerde kalmasın. Artık bizim örümcek de gitsin. 4 demeçte kendisine bırakalım.
Menzilli kalacaksa bu gitsin. Güzel. Güzel geldi. Yine 10 gol çekmiş olduk. Bilmiyorum dost, ne yapalım? 5-8 yapalım bence. Veya 3-6 yapabiliriz. Yerde kartımız oldukça var. Şunu bir atalım. 7 golda da bence mezar bekçisi oynanabilir ya da menzilli de oynayabiliriz yine ama ya bu iskelet çağırıyor. 5'e bunu mu oynasak? Ama diğer iskelet kartlarımız yok. İstersen oynayalım. 2-2 ama bunun saldırısı çok kötü. 2-3. 3-8. Mezar bekçisi atalım hadi. Başka da bir opsiyonumuz yok zaten. Halen görüyorsun değil mi neye vurduğunu? Şu savunucu kartını alalım aradan. Adam kötü oynuyor bu arada. Tabii ki de kendine vurmayacağım. Şu kartına bir iki demeç bırakayım. Yine çok uzadı bu oyun ya. Bu gidebilir. Bu tur oynayamayız. Yer kart dolu. Güzel geldi. Şöyle iki. Şöyle de başka oynayabileceğimiz opsiyon yok. Yere zaten 6 karttan fazla kart koyamıyorsunuz. Gezgin Ozan yine gitti bro. Gitmedi. Yandan çektiği için gitmedi, evet. Ama önemli değil. Yine savunucusunu alacağız. Vampir özelliği alıyoruz. Direkt vampir vardı diye biliyorum bunda. Aynen, direkt vampir alacağız. Ee, Şöyle bir ulu kurtunu kaldıralım. Gezgin ozanları bence takas edelim. Mezar bekçisiyle buraya vuralım. Buradan da 5 demeç bırakalım. Ne diyorsun? Bence güzel oynadık. Yine biraz uzun bir oyun oldu ama olsun. Kart opsiyonlarımız iyi halen. Güzel geldi. Elimizde bir tane yaşayan ölü var. Bunu atmaya gerek yok. Bir tane yaşayan ölü, sadece bu var. Şöyle 4. Şöyle 5. Şöyle de 6 olsun. Bir bakalım. Ya oyun bitti oyun. Halen vurup duruyorsun ya. Ebedi hükümdara. GG. Bence bu desteğiyle devam. Güzel bir deste oldu. Görevleri de kontrol ederiz. 2 maç kazandık. 3 maçta bir tanesinde sur verdik. Onu sayma çünkü onu yenemezdik. Mümkün değil. Yani o adamı yenebilmemizin ya bence ihtimali yoktu çünkü kanka yaşam emme şeyleri falan vardı adamda. Zaten görevler tamamlanıyor. Yine boosting paketi de açacağız ama böyle devam. Ya tabii ki de oyunu çok sevdik. Bir kart oyunu olarak. Çünkü Türkçe dil desteğinin olması ayrı bir avantaj. Ama işte dediğim gibi bu 80 dolarlık paket muhabbeti biraz canımızı sıkıyor. Ya onu da düzeltirlerse, çünkü boosting paketlerinden elde edemiyorsak rekabet edemiyoruz işte gördüğün gibi kart olmadığı zaman. Neyse ki sıralamadaki bulunan adamlar gelmedi.
Güzel geldi. Çok güzel geldi. Yani şunu direkt atabiliriz. Şunu atabiliriz. 8-9 yaparız. Ama bu gezgin ozan attıysa şimdi bro. Şöyle 5 7 8 9 10 yapalım. Veya şöyle oynayalım. 5 şöyle 7 oynayalım. Saldırıları kısılsın. Şöyle de araya bir tane menzilli atalım şimdilik. Bakalım bir ne oynayacak görelim. Ne yapıyor bu? Anlayamadım şu an. Gezgin ozanı kaldırdık. Güzel. Neye vururum bilmiyorum. Zaten ona vuramayacağım için tabii ki de şifa çadırına vuracağız ki bir sonraki tur yok edelim. Yani canları full olduğu için bir şey yaramayacak şifa çadırı bu turda. Bakalım. Bu iki kartı oynayabiliriz. Güzel geldi. Zaten bunu direkt atıyoruz. Şöyle 4, şöyle de 7 yapalım. Büyülere karşı bağışıklığı da olduğu için. Şöyle bir başlayalım. Ne diyorsun? 2 şifa çadırı oldu yalnız bu. Tehlikeli. Çünkü buna 1+1 verecek sürekli. Fark ettiysen. Uçma kartımızla 3 demeç bırakıyoruz. Onunla vuramadığımız için şu kartıyla bence takas edelim. Bu nasıl oynadı? Bu 4'e oynanıyor. 5'e oynanıyor. 9 bir de bunu mu oynadı? 10. Ya şuna birebir almaması için direkt bunu yok etmek lazım. Çünkü şifa yaptığı müddetçe birebir alıyor. Bir tanesini kaldırsın. Hiç önemli değil. Birkaç tur bu şekilde sıkıntı çekebiliriz kanka. Hiç önemli değil. Ama bu tur şifa çadırı kalabilir. Yok kalmasın bro. Vuralım. Vurabildiğimiz kadar vuralım. Ya ona vurmamız gerekiyor. Kaldırmamız gerekiyor. Çünkü 2'den fazla alamıyorsun desteğe. İkinci şifa şeyini atmış oldu böylece. Onunla da 6 demeç bize vurabilir. Mezar bekçisini de yok edemiyor vursa da. Önemli değil. Devam. 2 şifa çadırını oynadı şu anda. Bunu direkt bu tur daha yok etmemiz lazım ki biraz daha sıkıntı çekmesi adına. Kudret kılıcını oynamayacağız. Yere atabileceğimiz kart lazım biraz daha. Çok güzel geldi. Tam 9-10 10'luk kartımız var. Şöyle 5 8 10 veya bunu atalım bence. 6 vurduğu için direkt yok eder çünkü. Şöyle oynayalım. En güzel opsiyon bu değil mi? Yine onunla oynadı bak fark ettiysen. Şöyle bir misillemeye karşı bağışıklığımız olduğu için 3 damage'i bıraktık. Evet. Şununla hemen aldık. Koruyucusunu. Güzel. Şunun misillemeye karşı bağışıklığı olduğu için bu kartını yerden kaldırmak istiyorum bro. Ana kartımla tabii ki de buna vuracağım. Ya onun bana vurması önemli değil. Ya hiç umurumda değil hatta. Bunu bu tur basmıştı. Diğer turda artık yok etmek istiyorum. Çünkü şifa çadırı sayesinde koruyucusu da yerde kaldı. Bir tur bir tanesini gönder. Oo. Adam 7 gold çekti. Bu tur artık bunun işini bitirmek lazım. 3, 5, 10. Tamam mı? Yok. 2 gold'umuz kaldı ama böyle kalsın. Şununla vurup da yok etmesin veya bir canı kalmasın diye. Abi bak ikinci koruyucu attı bu. Bu kart da bende yok. Bir de bu kart can çekiyor. Biz neye vuracağız şimdi? Bence şunu zaten bir vuracağız. Mecburuz ona vurmaya. Büyü oynayamayız. Elimizde büyü kartı yok. Maalesef.
Artık onu da kaldıramıyoruz bununla vurmadığımız için. Tamam. Şununla bir 3 demeç bırakalım. Ya yine şifa çadırı yerde kaldı bunun ya. Öyle olmaz ki. Neyse kaldırsın. Bizimki de yerde. Ama yine yedik 6 damage. Bu da 2 can basacak. Neyse önemli değil. En fazla 2 kart yere atabilir. Yine koruyucu atacağız ama. Evet yine koruyucu atacağız. Bir tane de 2 örümceği göndereceğiz hatta. Çünkü sonradan yere atarsan vuramıyorsun. Mecbur. Misillemeye karşı bağışıklığı alalım bu tur yine. Kartlar yine ters geliyor ama şu koruyucular bizi ayakta tutuyor. Bir tanesiyle mecbur vuracaktır. Abi bu sürekli ee... Şimdi Gezgin Oz'dan kalabilir bu tur. Bunu zaten alamıyoruz. Alabileceğimiz bir karta vurmamız lazım. Misillemeye karşı bağışıklığımız var. Şu kartını bir kaldırsın. Alabileceğimiz kartı almamız lazım. Şunu da bu tur alalım. Tamam güzel. Bu tur şunu da alalım. Artık yerde kalmasın. Bize de 9 demeç vurabilir. En fazla kaybederiz. Sıkıntı yok. Yine 4 kartı var yerde. Tamam hala opsiyonumuz var. 2 şifa şu andan sonra artık zaten şifa çadırı oynayamaz. En kötü ihtimalle öyle bakmalıyız. Şununla şunu göndereceğiz. Mecburuz. Ya şimdi çok karışık geldi. Direkt şunu da oynayabilirim ben. Bence bu tur böyle bir yapalım. Bir bakalım bu ne oynayacak. Bu kartta böyle 2, 4, 5 tane şey çağırıyor. Hayalet. Kanka. Neyi yok edebiliriz bununla? Şunu yok edebiliriz hemen ya. Bu şekilde bence. Ama bu bizim anakartımıza vuracak. Bitirecek oyunu. Bitirsin önemli değil kanka. Adam 2 tane şifa çadırı çekti ilk turdan. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Maalesef. Yaşam emmeyi alsak da çekmez. Önemli değil. Devam edeceğiz. Bu tur bir de cehennem destesi yaparız. Hatta bakalım 4. oyun mu oldu? Ama gold birikmemiştir. Görev tamamlanmamıştır. Bir paket daha açamayız. Şimdi bro. Bu kart yeni çıkmıştı. Bir tane alıyoruz. Bir tane çılgın manyak. Elimize bir ateş oku ekleyen kart olur. Yarma 2 tane. İzbandut bilmiyorum 3'e 3'müş. Bir tane alınabilir. Deli zaten 2 tane alacağız. Bu destenin olmazsa olmazı. Bir tur gittik. Ne alabiliriz buradan bilmiyorum. Şimdi boynuzlu gözetmen, ozmotik üreyen. Eserini yok edebildiğimiz için bir tane alabiliriz. İşkenceci 2 tane alırız. Bu koruyucuymuş. Bir tane alırız. Bu destenin içerisine bir tane kütüphaneci alır mıyım bilmiyorum. Bir tur daha gittik. Gezgin Ozan aldık yine 2 tane. Misillemeye karşı bağışıklık bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tur gittik. Birer tane bundan aldık. 20 olduk. Bunu oynamam. Sürekli kendimize 2 hasar bırakıyoruz. Bir tane pazar yeri alırız onun yerine. Hedef varlığa bir hasar ver. 0 golda oynanıyor. 22. 3 saldırı kazan. 2 artı 1 ver. Bu neymiş? Uçma özelliği olmayan hedef yaratığa 5 hasar ver. Tamam. Direkt 5 hasarla bir kartını yok edebiliriz. Buradan çok fazla bir şey almaya gerek yok. Buna gerek yok. Buradan ise
24, 25, 26. Şöyle bir geldin bro. Şimdi düşük kartları alabilmemiz için yandan saldırıda artı 3 tetikliyor. Bir tane aldık. Bu bir gol çekiyor. Buna gerek yok. Düşük maliyetli kart lazım bize. Üçlük, dörtlük. 2 gol çekebileceğimiz bunu alabiliriz. Kütüphaneciye gerek yok. Bir tane bunu alabiliriz. 2 gol çekebiliyoruz. 29. Bir tane de hain paralı asker alırız. 30. Gel biraz da biz kazanalım değil mi? Böyle hep rakip olmuyor yani kanka. Ayıp oluyor. Ya bir de tur başında kartlar gelmeyince bir şey yapamıyorsun ya. Onun için ikilik üçlük kartları alıyorum ki ilk turda geldiğinde hemen yere oynayalım böyle opsiyon olarak. Bu sefer beşlik altılık kart bir geliyor kanka. Full almışsın 4'e 5'e golda oynanan kartları. İlk turda bir geliyor. Bam güm şey oluyorsun. Kala kalıyorsun öyle oynayamıyorsun yani. Ne diyorsun? Şunu gönder. Deli kalabilir. Oo çok güzel attı bro be. Ya deliyi de ama iki tane yan yana verme be. Dostum 5. Bu saldırı için 3 saldırı kazanıyorsun. En soldaki ve sağdakine vurursak bir tane de çılgın manyak. Opsiyon olarak deliler elimizde kalsın. Yani şu 3 saldırı kazanıyor ama şimdi yarma attı 2 tane. Biri 3 vuruyor, biri 2 vuruyor. Yarmayı şundan alalım bir tur. Bir tanesini. Bu yerde kalsın. 2 vuruyor bu. Önemli değil bunun 2 vurması ama vurmadı zaten. En soldakine vurursak 3 6 damage bırakacak değil mi? Şu yarmasını da şundan takas edelim. Şimdi ana karakteri en solda olduğu için bununla küte vuruyoruz. 6 damage bıraktık brocum. Bununla da vurmuyoruz. Yerde kalsın. Yani en soldaki ve sağdaki karaktere vurduğumuz için tetikledi. 3 damage fazla vurdu. Delinin birini gönder. Bakalım. Bir tane daha geldi. Çok güzel. 8, 9, 10. Oo bak çıkarmaya başladılar. Şimdi bro. Bence mantıklı opsiyon bu. Şunlarla 6'şer damage bırakabiliyoruz. En sağdaki ve soldaki karakterlere ama şöyle bizim şimdi 3 hatağımız var. 4 4. Şöyle bir zaten buna mecbur vuracağız. Bir vuralım. Tabii ki de dövüşçü alacağız. Mecbur dövüşçü alacağız. Şimdi kaplumbağasını kaldırmış olalım. Bu en solda olduğu için 6 demeç daha bırakıyorum. Zaten yok olacaktı. Kendisini 10'a düşüreceğim. Kendisi bana 4 demeç bırakabilir ya. Sıkıntı olmaz. O kartı da yerde kalsın. Hiç problem değil. Bir de şu var elimde. Uçma özelliği olmayan hedefe 5 hasar ver. Bir bakalım. Bunun eser kartı yok. Şimdi bro. Şöyle 3-3 atalım. Bu elimizde kalsın diyorum ben. Uçma özelliği olmayan bir kart atarsa yerden kaldıralım 5 hasar vurup. Yarıma falan atarsa diye. Tamam seferberlik almayı tercih etti. Olabilir. Buyursun. Buna vuracaktır. Aynen. Şimdi bro.
Şöyle bir kaldırdık kaplumbağasını. Bu ne veriyordu? Bence direkt onu kaldıralım. Bu yerde kalmasın. Güzel, iyi oynuyoruz yani kötü değil. Bu seferberlik almıştı değil mi? Ozmotik yürüyeni kaldır. Eseri yok yerde oynardık ama koruyucu geldi yine. 10 gol çektik. Bence bu tur koruyucu atmayalım. İşkenceci atalım 5. Şöyle şunla şunu oynayalım. Bana sorarsan bir tane pazar yeri. Bir bakalım attığı karaktere de bir demeç bırakırız. 8 gol çekmiş zaten. O da onu tercih etti de niye öyle bir şey yaptın ki abi sen? Anlamadım ki seni. Şimdi bro şunu yerden kaldırmak adına bir vuralım. Pazar yerime vurur mu ama? Vurabilir. Vursun pazar yerime. Önemli değil. Vurabilir. He, öyle yapmayı tercih etti. Tamam. Şimdi bro o zaman ee, şöyle bir kaldırdık. Tamam. Pazar yerimizden bir tane kartımızı sakladık. Yerde de kartı kalmasın hadi. Altın üretimi diyoruz. Fazladan altın çekmek bizim işimize gelir. Ne kadar çok altın o kadar çok kart oynamak demek. Koruyucumuz var halen. Güzel geldi. 12 gol çektik bro. 13 gol çektik. Çok mantıklı oynamamız lazım. Evet. Şimdi brocum şunu kesin atıyoruz. Elimizde gezgin ozan falan yok. Koruyucu. Bir tane var aslında. Yarmayı kesin atacağız. Şöyle araya bir tane yarma. Misillemeye karşı bağışıklık. 5'e bunu da atabiliriz. 6 demeyici olduğu için bence bir de bunu atalım. Ne diyorsun? Of diyorum sana be. Tamam onu kaldırsın. Hiç önemli değil. Şimdi bro. Şuradan üçüne birden mi vuruyordu bu? Yarmaya vurduğumuz zaman. Kaç tanesine vuruyor bro? Şöyle bir vuralım. Tamam. Güzel. Daha yerde koruyucumuz var. Gezgin Ozan'la vurmadı. Biz şöyle bir tane kartımızı çekelim. Tamam. Şu kartını da hemen yok edelim. Kendisine vurmayacağım. Güzel. Şuradan yine şunu gönderiyoruz bro. Oynamayacağım çünkü. Yine o çok güzel geldi. Bitirelim mi? 13 gol çektik yine. Şöyle bilmiyorum ki bunu atarsam ne çeker ama bir bakayım. Çok güzel. Bir tane arasına yarma. Misillemeye karşı bağışıklık. Koruyucu elimde kalsın. Seferberlik çekebilir. Oyun bitti bro GG. Güzel de adamın yine bak en son attığı kartlar hep boosting paketinden. Bizde yine onlar yok brocum. Bir iki oyun daha kazanırsak yine boosting açacağız. Devam devam devam. Bu deste çok iş yaptı. Yani cehennem destesi olmasa bu kadar dayanamazdı zaten bize. Ne kaldı? Tamam. 2 maç kazanacağız. 25 tane seviye atlayacağız. 13 olmuş. Eser kartı 4 tane oynamışız. 15 büyük artı. Bakarız ya. En az 2 tane daha paket açarız. Devam böyle. Ya bence hiç deste değiştirmeye gerek yok. İyi değil miydi cehennem destesi? Bence iyiydi ya. Yeni çıkan kartlarla bence ama birkaç tane yarma kartı eksik. Adam karşımıza geldiğinde çıkarmıştı ya. Onlar bizde olsaydı çok daha farklı işler yapabilirdik. Bak bot geldi. Brocum.
Veya işte sizin dediğiniz pakete sahip olan adamlar oluyor bunlar. Rankı düşük olan adamlar. Çok iyi geldi. Adamın yerleştirmesi zaten. Patlayan ateş elementalini direkt atarız. Bir de ateş oku alırız bundan. Bro bu ne? Bir tane pazar yeri bir tane şey. Ateş oku. Bilmiyorum ki. Misillemeye karşı bağışıklık 3-2. 3-5 yapalım bence ya. Ateş oku da verdiği için. Böyle yapalım bence. Hedef varlığa bir hasar ver. Şuna bir tane hasar tıklatalım. Yani 3'e düşsün. Bunu hemen almak lazım zaten. Şifa çadırı hiç kalmasın yerde. Ama bu da tehlikeli. Okey. Şimdi brocuğum direkt pazar yerine vuruyoruz ki kart saklamasın ekstradan. Gitti. Yerde kalması bu tur bizim işimize gelir. Tabii ki de kendisine vurmayacağız. Şifa çadırına ne kadar çok demeç bırakırsak o kadar iyi. Can bassa da bir şey ifade etmeyecek. Zaten 24 canı var. Devam. İşkencecinin bir tanesini oynuyoruz. Misillemeye karşı bağışıklık da oynayabiliriz ama şöyle yapacağız. Yerde bir tane kartımız olduğu için kudret kılıcı atacağız. Yani öyle bunu falan atarsa vuralım diye. Anlıyor musun? Ya direkt buna vuralım diye yani. Şöyle küt diye vuralım bir cana düşürelim diye yani. Dövüşçü alacağız zaten yine her zamanki gibi. Bir sonraki tura 8 demeçle başlayacağız yine. Böyle bir takas ettik bunu. Şimdi şifa çadırını kaldıralım. Öbürü yerde kalsa olur. Devam. Bunu gönderiyoruz. Ozmotik kalsın. Ozmotik eser oynarsa eser kartını yerden kaldırmak adına. Oo çok güzel oldu. Uçma kartı olmayan özellikli kartını da vururuz. 5 hasar bırakıp alabiliriz. Ya ozmotik yürüyen oynayacağız bence. Ama bu bizi sersemletecek çünkü. Direkt kaldırsın onu. Bir de araya şunu da kaldırsın. Bence opsiyon mantıklı. Ne diyorsun bu işe? Ya devin sopasıyla buna vuracaktı. O zaman kaplumbağayı alamazdık bro. Bunun özelliği de zaten rastgele bir düşmana yok ederse bir tane tükürüyor. Şuradan hemen kaplumbağasını alalım. Ona vuramayacağımız için anakartına vuralım bence. Biraz demeç bırakmış olalım. Bu oyunda yine kazanma ihtimalimiz var. Deli gitsin, gezgin ozan kalsın. Güzel kaplumbağa pazar yeri geldi ama bilemiyorum. Tamam. Ee,
Kaplumbağa'yı oynamasak diyorum. Bro. Bu tur pazar yeri oynasak ne diyorsun? Çünkü bir tane kart saklayalım diyorum. Hem de fazladan kart çekmiş olalım. Fazladan kart çektiğimiz için de ekstra bir sonraki tur güzel oynayalım. Bunu direkt almak lazım yine. Şöyle misilleme kartımızla alalım. Güzel. Şifa çadırını yok edelim kendine can basmadan bro. Bunu zaten yok edemez. Altın üretimi. Biz kendisine vurmayacağız. Tabii ki de kartımızı saklayacağız. Kendisini bize vurması umurumuzda değil. Okey. Çok güzel geldi biliyor musun? 13 gol çektik. Çok fena. Ya çok fena opsiyonlar var elimizde bilmiyorum. Yine attı bak görüyor musun? Ee, Bence mecburen oynayacağız. 5, 5, 6, 7, 8. Yani 13. 5, 10, 13. Şu anki en iyi opsiyon bu. Şuradan bir tane elementsel çekeceğiz. Şu da tetikleyici saldırıya sahip olduğu için en mantıklı opsiyon bu. Tamam. Şimdi bro. Bu tetikleyici ama ona vuramıyoruz. Onun için anakartımızda bence bunu zaten alacağız. Mecburuz almaya. Çünkü diğer kartlarına vuramayız. Ama bunu yok etmezse direkt anakartına vururum. 6 damage bırakıyor çünkü en sağda olduğu için vuracaktır aynen. Gezgin ozanını alalım yerde kalmasın. Şuradan da bir kart saklayalım yine. Turu böyle geçirelim. İnisiyatif bize geçti bakalım. Şunu gönder abi. Bu tur oynamayacağız. Oo yarmalar geldi. Hadi bakalım. Yine iblis geldi. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Ne diyorsun bro? Şöyle bunları araya bırakacağız. İkisi de yarma. Arasına bir de büyüyle bağışıklığı olan kartımızı bırakalım. Ya büyü kartıyla vuracaksa bile bu yerde kalsın. Yarmalarımızın en fazla bir tanesini yok eder. Pazar yeri çekti. Ona büyü ya sen manyak mısın oğlum? Büyülere karşı bağışıklığı var. Senin kafan mı güzel la? Onunla yine ona vuramıyoruz bro. En sağda bence bak şöyle bir şey yapalım. Önce bir yarmamızla vuralım bir tane. Şöyle üçü de ikişer demeç almış oldu. Ya anakartı da dahil. Yine bununla vuralım. Pazar yeri yerde kalmasın. Çok kötü oynuyor bu arada. Berbat ötesi oynuyor. Net bir biçimde söylüyorum adam berbat ötesi oynuyor. Büyüyle karşı bağışıklığı olan karta 2 demeç atıyor. Bilmiyorum yani. Ona vuramadığımız için 9 demeç bırakıyoruz. Bir de kartımızı saklıyoruz bro. Halen pazar yerimizi yok etmedi. Buradan da savaş çılgınlığı alalım. Kazanma ihtimalimiz var. Halen 24 canımız var zaten. Bunlar kalabilir.
Oo, güzel geldi. 12 gold'da biz çektik yine. Bak burada yine bir koruyucu var ama bunun 3 canı var. Bunu atmak daha mantıklı. Bunu atarız 2. Şöyle atarız 7. Böyle 10. Böyle de 12. Bakarız, dur bakalım bir. Brocum bir tane gezgin ozan arasına zaten hemen koyu renkli ağaç adam. Koruyucuyu geç. Misillemeye karşı bağışıklık. Bir tane de şöyle atıyoruz yanına. Bence mantıklı bir opsiyon. Ne diyorsun? Okey. Bana sorarsan, bana soruyorsan vuracağız anakartına. Bir tanesini yok edecek bir canı kaldı zaten. GG. Kazandık. Destemiz çok güzel. 2 maç kazandık bu desteğiyle. Bir oyun daha hemen bununla yapıştıralım. GG. Bu arada şu kart da çok güzel. İskelet çağırıyor yerde bir kart oldu mu. Bak tur başına 2 kart çekiyor bu da ama GG. Güle güle. Tekrar Zümrüt 3 olduk. Cehennem destemiz iş yapıyor brocum. Bence bir tur daha girilebilir. Çok güzel destemiz oldu. Tabi yeni kartların da vermiş olduğu şeyler var. Yandan tetikleyici saldırı özelliğine sahip karakterlerimiz var. Ondan sonra bu arada uzun video oluyor. Kusura bakma. Muhabbet sohbet eşliğinde yapıyoruz bunu, biliyorsun zaten. Bak o 5 büyük kart oynasak 400 gold. Bir maç kazansak 1500 gold. Buradan direkt bizde de 200 gold var. Hemen hemen 2 tane daha boosting açarız. Devam. Ya zaten bunları da bölüm bölüm ayırıyorum. İstersen atlayarak izle. Yani istersen atlama. Ama yani bu kart oyunlarında her zaman söylüyorum. Senin ne kadar zeki olman hiç önemli değil. Yani rakiple eşdeğer seviye karta sahip olmadıktan sonra zeka bilgini konuşturamazsın. Çünkü elinde işlevsellik kartlar olmadığı için rakip seni yener. Bence çok iyi attı ama Gezgin Ozan varken buna gerek yok. Tamam, güzel, ikisi de misillemeye karşı bağışıklık. Ya 8'e bile oynasak 3 tane kart oynuyoruz Gezgin Ozan'la birlikte. Bakılır. Güzel. Gezgin Ozan'ı attık. Şimdi 7 gold'umuz kaldı. Misillemeye karşı bağışıklıkları atalım bence 2 tane. İkisi de 4'e 3'lük kart oldu. Opsiyon mantıklı. Abi bu büyücü. Aynen. 3 gold'unu kullanacaktır direkt. Bizim için sıkıntı yok. 3 gold'u kaldı. Şimdi bro. Bizim saldırımız olduğu için gezgin ozanları takas edelim. Tamam. Şimdi öncelikle 4 demeç bırakalım. Yine bir demeç de kendisine bırakalım. 2 demeç pardon. 18'e düşürelim ilk turdan. Opsiyonumuz çok iyi. Tabi bu büyücü. Bütün kartlarımıza tak tak bu şekilde vuracaktır. Yani bakalım. Bakalım ne oynayacak. Oo. O zaman ne yapalım bilmiyorum. Şöyle gezgin ozan oynasak şöyle 5 yapar. 6-7 yapar. Bilemedim. Bunu bu tur oynasak 5, 7 yapar. 8-9. Ama şunu oynamak mantıklı mı bilmiyorum ki.
Bir gold'umuz daha olsaydı mantıklıydı ama 3-2-2-2. Bunu oynamak daha mantıklı. Niye dersen çünkü 7 canı olduğu için. Bir de buradan çekecek. 3-8 olacak. Bir de bunu oynayalım. Bu da 4-3 olsun. Şuna vururuz anakartımızla. Öncelikle. Bence onunla vurmayız. Direkt bununla vururuz. Anakartımızla. Sonra vururuz. Bakarız. Onları yok etmesi hiç önemli değil. Bir vuruyor zaten bu adam. İşkencecimiz bile yerde kalsa bizim için iyi. Ya bu turdan sonra zaten dövüşçü alacağız. 5 hatamız olacak otomatikmen. Şu şekilde. Aynen. Onun da neye vurduğu benim umurumda değil yani. Bana sorarsan yanlış yaptı. Ya kaplumbağanın yerde kalması daha mantıklıydı. Hem benim 7 hatamı yaptın. İnisiyatif zaten bende. Kötü yaptın yani. 10 gol çektik. 4, 7, 8, 9, 10. Bu tur güzel. Kart saklamaya atalım artık. Zamanı geldi. 8 gol. Tamam güzel. Hiç önemli değil. Rahat ol. En fazla vurabileceği şu kart var. Bunun da 5 damage'i var. Hiç problem yok bro. Bence bizim opsiyonumuz daha iyi ama buna da vurabilir. Buna da vurabilir. Bakalım neye vuracak önce bir görelim. Yani aslında mantıklı mı? Mantıklı. Ee, Şu kartla diyorum ki bunun şu kartını yok edelim. Aradan çıksın bro. Şöyle buradan 2 demeç yemiş olsun. Buradan bizden de 5 demeç yemiş olsun. Bir de kartımızı saklayalım. O 2 kart daha sakladı bak orada. Mantıklı oynadı. Kartları varmış çünkü ama yerde kartımız kaldı. Çılgın manyağı gönderelim. Koruyucumuz 2 tane geldi. Güzel. Hatta köleleştirilmiş izbandut da geldi. Süper. Araya bir tane koruyucu. Bir tane yarma kesin oynanmalı. Bir tane de bunu yandan tetikleyici saldırısı olduğu için 6 demeç vuruyor çünkü. Direktmen. Bu şeyi oynadı bro. Bu kartı biliyorum. 7 oynuyorsun. Bütün kartlara 7 demeç vuruyor. Olur. Ama kendine de vuruyor. Bence iyi yapmadı. Yani bana sorarsan iyi yapmadı. Bana sorarsan iyi yapmadı ama altın üretimi. Çünkü o kart oynadığında kendi kartlarına da 6 demeç vuruyorsun. Ya ben mantıklı bulmadım ama bu turda yine kendi bilir. Eser kartı oynarsa ozmotik oynarız. Oynamazsa yine dev kaplumbağamızı oynarız. Hatta lav akıntısı da geldi brocum. 5 demeç uçma kartı olmayan bir kartına tak diye vurabiliriz. Tamam biz yine ne yapalım biliyor musun? Bu 3 tane koruyucu attı. Bu sürekli kütüphaneci çekiyor. Kaç kere oynanıyor bu kütüphaneci ya? 2 tane alamıyor musun? Her turda şey çekiyor oğlum bu. Eser kartı yok. Şunu oynayabiliriz. Bunu vursak büyülere karşı bağışıklığı var. 3'e bunu oynasak 5'e bunu oynasak daha iyi. En azından elementsel çekeriz. Yani onu bir sonraki tura saklayalım. Bunun 6 vurabileceği kart mı var? Tamam. Yoksa sıkıntı yok. Hemen ağaç adamını kaldıralım. Bana sorarsan. Şöyle kalksın. Devin sopası da bir sonraki tura geçmiş olur. Ya bana ne yapacak? Ana kartıyla da vurdu.
Şuna da 2 demeç bırakalım. Bir sonraki tur bunu da kaldıralım diyeceğim ama kaldıramayacağız. Çünkü onun büyülere karşı bağışıklığı var. Tamam. 2 tane koruyucu attı bu tur. Yapabileceğimiz bir şey yok. Yoksa kazanırdık. Ama bizde olduğu için bunu gönderelim. Elementsel kartı yok yerde yani. Onu kaldıramayız. Yine bir tur daha biz oynayacağız o zaman. 5, 8. Şöyle attık. Yanına bence bunu mu atmak mantıklı, bunu mu atmak? Bence bunu atmak mantıklı. Şuna da bir tur vurmak mantıklı. 1'e düşsün canı. Oynayalım. Seferberlik oynadı ama elinde bence abi 3. oldu bu. Neyse obsidiyenini alacağız şimdi. Rahat ol. Tamam onu da oynadın bro. Güzel onu da oynadım bro. Yerde zaten şunu ben bir kaldırayım. Ha o oynayacak. Hmm. Şunu kaldırdım. Bu turdan sonra bence şeyi yoktur herhalde değil mi? Obsidiyenini kaldıracağız ama herhalde yoktur artık. 3 tane obsidiyen attı veya 2 tane falan. Ben bilirsem 2-3 tane obsidiyen attı. Doğru mu? 2 tane en az 1-2 tane seferberlik bayrağı oynadı. Şimdi bu kart lav akıntısı hedef karaktere bir bakalım bir onu. Ama vurmuyordur ki kanka çünkü iki tane iki demeç vurabileceği kartını oynadı. Buna vurmuyor bak vurmaz biliyorum çünkü. Şunu oynayabiliriz. 3'e bunu oynarız. Bekleriz bir tane kartını kaldırırız yerden bence. Tabi yine 3 hasar vurabileceği kartı var mıdır bilmiyorum. Çünkü daha demin çok attı. Yoksa GG o zaman yani. Geçmiş olsun. Bir won daha yaz. Ya bu zor bir rakipti aslına bakarsan. Daha demin bütün büyük kartlarını da kullandı. Ama destemiz iş yapıyor. 2-3 tane seferberlik oynadı yani. 2 tane kütüphaneci oynadı. Bir tane kart çekebileceği ekstra kart oynadı. Çok kart çekti aslında eline. Gold çekti. Ama biz de güzel oynadık. Kötü değil. Hadi gel bakalım. Bir boosting paketi daha hayırlı olsun. 1500 gold'umuzu aldık. Bundan sonra bir tane daha açacağız. Bak bu videoda 4. boosting paketim. Oo! Bir yaratık öldüğünde sürekli iskelet çağıran kart geldi. Yeni bir deste mi yazsak? Direnç kolyesi var. Boynuzlu gözetmen var. Işık ışık elementseli var. Bu da var. Bir bakalım bir şu şeyi neye kullanabiliyoruz? Hepsini kullanabiliyor muyuz mesela cehenneme? Evet kullanabiliyoruz bro. Ama yaratık öldüğünde bir iskelet çağırır diyor. Bu bütün yaratıklar herhalde değil mi? Yerdeki bütün yaratıklar ne ölürse ölsün iskelet çağıracaktır. O zaman bir dakika bir şu destemizin içerisinden neyi çıkartabiliriz? Çılgın manyağı çıkartırız. Bunu alırız o zaman. Devam bu desteğiyle. Ya yaratık diyor. Bence hangi kart ölürse ölsün çağırıyordur o iskeleti. Güzel bir kart abi. 5 tur falan 1'e 1'lik 2'ye 1'lik iskelet çağırıyor sürekli. 3 golda oynanıyormuş. Çok mantıklı. Hatta dur. Ee, Direnç kolyesini çıkart. Çılgın manyağı da geri al. Hadi bakayım. Yine güzel bir kart çıktı ama değil mi? Çıkmıyor dedik. Bir tane daha çıktı bak. 3-4 tane mavi çıktı bu. Bayağı yani güzel. Ama pembe kartlardan bende bir tane var sanırsam. Pembe çok çıkmıyor bana ya. Sizde nasıl durumlar bilmiyorum ama pembe kart gerçekten çok zor çıkıyor. İşte o ebedi hükümdar var ya vurdukça yerde kalıyor hani sersemleyip geri geliyor. O pembe kart işte.
Tehlikeli, bu adam bizi tokatlayabilir. Bence son oyunumuz olsun. Yeterli. 1,5 saat oldu. Haftada böyle bir iki saatlik. Oo, iş turdan geldi bak. Ne atalım ne atalım. Şunu gönder. Güzel. Gezgin ozanların bir tanesini saklarız. 3, 5, 6, 7, 8. Tamam, o zaman şöyle yaparız. 6, 7, 8 yaparız. Şununla şunu atarız. Öyle mi atmayı düşünüyorsun? Tamam. Şöyle atalım o zaman biz de. Tabii onu alacaktır direkt ama biz bu ne veriyormuş? Sonuna kadar artı bir saldırı kazanıyor ama ona vuramayız bu kartlarla yani. Bununla vurabiliriz belki, onunla da vuramıyoruz. Misilleme ile 4 demeç bırakalım kendisine. Olabilir. Biz de yine 2 demeç daha ana. Şununla vuramadığımız için bununla da vuramayacağız ona. Bununla vuralım. Gezgin Ozan yerde kalsın. Mantıklı değil mi? Gezgin Ozan'ın yerde kalması. Bu turda Gezgin Ozan'ın bir tanesini gönderelim. Yerine yeni kart gelsin. Güzel, yarma falan da geldi işte. Hatta şununla kaldırabiliyor muyum? Kaldır abi. Hadi güle güle. Şunu attık. Yarma attık. Yine bunu attık araya. Tetikleyici saldırı özelliği olduğu için sağdaki ve soldakine vurduğunda oynayalım bakalım. O ne ya? 2 tane seferberlik attı bu. Okey. Şununla vuruyoruz. İskelet geldi bak, fark ettin mi? Buradan geldi. Bir tane daha geldi. Fark ettiysen öldükçe geliyor. 4 tur daha çağırabiliyoruz. Şimdi şöyle 2 vurduk. Abi çok güzel oluyor destelerimiz. Dövüşçü. Böyle iskeletin bir tanesiyle vurduk. Bir tur daha vurduk. 3 de bununla vurduk. 9'a düşürdük. Gezgin Ozan yerde kalıyor. O iskelet de yerde kalsın. Vurmayalım artık onunla. 2'ye 2'lik kart. Nasıl? Baba işte deste olacak ki sen opsiyon yapacağız. Bak, lav akıntısı geldi. Görüyor musun? Ya baba. Dur bakayım, daha bundan neler yapacağız seninle, gel. At bakayım, at kart at. Kaldırdın onu. Direkt kaldırdık bununla. Kaldırması lazım. Kaldırmıyor bununla onu. O zaman niye 5'i kullanayım ki onu? Bir tane işkenceci atabiliriz. Ateş oku 7 yapar. 8, 9, 10. Misillemeye karşı da bağışıklık olduğu için bence şöyle. Şöyle ne ekliyor ateş oku? Hedef varlığa bir hasar ver. Şunu kaldırdın abi. Ee, Şununla da vuramıyoruz ona. Devam. Bence kazandık bu oyunu. Sanki. Ee, Ya ben kendine vuracağım. Anakartına vuracağım yani. Neye vurursa vursun abi. GG oldu. Bir maç daha girelim ya. Bu pek sarmadı. Hızlı bitti bu kanka. Güzel de. Son bir maç daha. Abi Zümrüt 2 olduk bak. Konu farklı yerlere gidiyor. Cehennem destesi bize iyi geldi. Ya biliyorum, cehennem destesi zaten iyi de. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Yine çok kart eksik. Ama nasıl, kart olunca oynuyoruz işte, görüyorsun bak. 400 gold buradan alacağız. 15 büyü oyna diyor. 2 büyü daha oynarız. Bir tane daha boosting paketi açar bitiririz. Zümrüt'te bir olursak oluruz. Hadi bakalım. Elimizdeki opsiyon bu. Kötü başladık Griffin destesiyle ama Cehennem destesiyle de çok iyi topladık. Zümrüt bir olursak çok iyi olur. Bir tane daha boosting paketinden pembe bir kart çıkarsa hadi bakalım. O da Zümrüt 2'ymiş. Zeus abimiz geldi.
Bu oynanmaz. Eser kartı yok çünkü yerde. Şöyle. Güzel. Hepsini oynayayım mı? 3, 6, 7, 8. Yok. 3, 6, 8. Veya şöyle 6, 9 mu yapsak? Ama hepsi misilleme olmasın değil mi? Buyurun bakalım. Misillemeye karşı bağışıklığım olduğu için 4 demeç bırakayım. Bana vurabilir yani anakartıma vurursa da önemli değil ama onu yerde bırakmamak lazım bir sonraki tur. Şu anda 6 demeci oldu fark ettiysen. Ya şunla lav akıntısıyla da kaldırabiliriz ama bakalım ne atacak yere. Şunla bir tane kartını kesin kaldırırız. Onun için atmaya gerek yok. Onun için de atmaya gerek yok. Ona da gerek yok. Ona bilmiyorum atsam mı? Ona atmama gerek yok ya. Şimdi 3 oynasak 5 yapar. 8 yapar. Bence 2, 3, 6, 8. En mantıklı opsiyon o olabilir. Veya 2 yaparız. 7 kalıyor ama. Şunun ikisini oynamak daha mantıklı. 5'e bunu bir sonraki tur oynayalım ya. Hepsinin misillemeye karşı bağışıklığı var bro. Buyursun oynasın. Bana kartıma mı vuracak? Akıllı olduğunu düşünmüyorum ya. Peki. Kesinlikle akıllı olduğunu düşünmüyorum bro. Hatta gezgin ozanımızla bunu alalım. Şu bir aradan çıkmış olsun. Bence. Okey. Bunun da misillemeye karşı bağışıklığı olduğu için misilleme kartını alıyorum. Neye vurur bilemiyorum tabi de. Bunun şu kartla delisini alalım. Hatta yerde kartı kalmasın gel. Kart atsın abi. Dövüşçü alalım buradan da devam edelim. Bu tur gönder ya. Bu tur oynayamadık. Elimizde kalmasın. Tamam deli atacağız. Koruyucu atacağız şuraya. Yanına deli atacağız. Bu tur böyle bir oynayacağız yine. Güzel. Güzel. Ama koruyucum var. Onu bu turda kullanmanın bir manası yoktu ki yani. Sen niye öyle bir şey yaptın ki? Gerek yoktu yani. Bence 6 demeç vuralım. Deliyle vurmayalım. Deli de yerde kalsın. Bu tur işkenceci oynayacağız. Birini gönder. Devin sopasını da gönder. İstemiyoruz. Oynamayacağız. Güzel. Bizim yerleştirme olduğu için bunu da oynayamayız. Şöyle 5. Bir tane de araya yarma atalım. Bakalım ne atıyor. Abi bunda paso kudret kılıcı mı var? Başka bir şey yok mu bunda? Şunların ikisini kaldırmış olduk. Yarmayla. Şimdi misillemeye karşı bağışıklığımız var. Gezgin ozanını kaldırdın. Şuradan 5 yedin.
Deli de yerde kaldı. Koruyucu da yerde kaldı. Vurmuyoruz. Buradan işkenceciyi gönderebiliriz. Çok yüksek maliyetlere sahip kartlar istemiyoruz. Zaten yine geldi. Bakalım ne oynayacak. Şunu oynarız. Yanına bir tane yarma oynarız. 8. Veya yine bakarız ama yere ne atacak bilmiyorum ki. Yarma attı. Bunu bu tarafa atalım. Önce şeyi seçelim de. Altın üretimi. Bunu bu tarafa atalım. Zaten GG oldu da. Şunu da şuraya araya atalım. Vurursa yarmaya. Allah'ına kurban be. Tam istediğim oldu biliyor musun? Evet. Şu gitti. Şöyle. Ve de kart saklarsın en fazla ama GG oldu bro. Büyük artı oynadık mı? Abi Zümrüt 1 olduk. Şaka mısın? Şaka mısın yoksa değil misin? Cehennem destesi bana çok iyi geldi. Yani kartlar olsa fenalık şeyler yapacağız da. Bence bro yeterli ya. 2 saat oldu. Bu kadar da uzun olmasına gerek yok. Haftaya yine oynarız. Ben bunları tamamlayıp yine 1000 gold buradan alırım. 25 kez seviye atla. 400 gold da bir oyna diyor ya oradan alırım. 1400 gold. 850 de bende var. Haftaya yine 4-5 tane paket açarız. Buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Zümrüt bir level almadı bu niyeyse. Görüşmek üzere. Hoşça kal.